Çanakkale içinde. Benim hayallerin suya düşme hızı ektedir. Kimse de bana vay efendim sen niye geldin de demedi. Türk olarak dünyaya geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten bazı şeyler nasip ya. Abi her şeyin yanında ekmek yiyorum, dayanamıyorum. Bir şekilde çözüyoruz. Bir şekilde hallediyoruz. Gidiyor bak gidiyor. Ne haber lan? Aksiyon kamerasını boşuna kullanmıyorum şu an galiba. Tek başıma kaldım, karanlıktaydım. O da böyle bir durdu. Şur dedi ya. Gelirsiniz görürsünüz işte. Denize de dökülürsünüz. Çok dikkatli olmanız lazım. Arkadaş ya yaşadığımız şeylere bak. Abi ben geldim. Adamlar çıkmış. Dünyanın en güzel yerlerinden birine doğru. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Ne dedik? Sabah dedik ki bu viewpoint'e çıkıp o gün doğumunu yakalayacağım dedim ve size güne bu şekilde başlatmak istiyorum. Ve sabah kangurlarla da başladık. Yol kenarında gördüğüm kangurla. Yani müthiş bir şey. Şu an sabah 6. Uyanması böyle çok zor geldi. Dün gece geç yattım biraz ama hepsini unuttum şu anda. O kadar güzel ki. Yani şu gün doğumlarıyla güne başlamak, gün batımıyla günü bitirmek bence tamamen hayatın hikayesi bu ya. Çünkü bu kadar gözle görülür bir şey, bu kadar gözümüzün önünde olup da kaçırmamız da tuhaf geliyor. Çünkü düşünsene tüm gün seni aydınlatıyor, tüm gün sana enerji veriyor, tüm gün yaşamanı sağlıyor. Sadece iki anı var, batış ve doğuş anı ve bunu kaçırabiliyoruz. Çok büyük şükür, yemin ediyorum bak çok büyük şükür şu güneşin olması. Etrafta bu şekilde buraya park ettim. Böyle şu an zaten bir tek ben varım izleyen. Hani gelen pek yok. Şuradan şöyle geçelim bir. Atlayalım bir ormana doğru. Böyle yakınlaşalım. Nasılsınız? İyi misiniz ya? Ben çok enerjik başladım. Bugün sizlerle beraber çok güzel yerlere gideceğiz. Bugün bayağı bir araba süreceğim gibi. Çünkü gün azalıyor. Güzel yerlere gitmemiz lazım. O güzel yerleri de işte göstereceğim. Aa bak buradan bir tane de sahile gidiliyormuş. Oo sahil de çok güzelmiş. An be an canlı canlı keşfediyoruz beraber. Benim bildiğim ben buradan inerim, o aşağıya kadar giderim. Şurada aslında yol da var bak. Şuradan insanlara fotoğraf çekiliyor. Ben şu açıyı daha çok beğendim. Çünkü dağı falan da alıyorum. Çok keyifli. İniliyor mu aşağıya? Bence iniliyor arkadaşlar ya. Ben bunu başarırım. Beraber başarırız. Hadi madem güne enerjik başladık devam edelim. Beraber bu patikayı inelim. İnmesi okey de çıkması aksiyon kamerasını boşuna kullanmıyorum şu an galiba. Evet şuradan inersem bence daha kolay olacak. Ayağımdaki terliğe pek güvenmiyorum. Ayakkabı mesela hiç kaydırmıyor. Şurada yol varmış galiba. Ya risk yapıyoruz boşu boşuna. Yol varmış. Yani hiç böyle bir video başlangıcı yapacağım düşünmezdim ama bir anda patika inmeye başladık. Vallahi bir tek soğuk olmasa denize girerdim ya. Yani hava kaç derece bakalım. Yine girilir de. Gaza geldim bak şu an. 16 derece rüzgarlı. Oo çok güzel yerdeyim. Of. Çok güzel yere geldik be. Değdi. Kayalardan. Zıpla. Koş Selim koş. Benden başka kimse de yok. Ulan ne güzel oldu ya. Şöyle bir yer. Bak şuradan indik. Evet dostlar o zaman buraya kadar indiysek günümüz başlasın. Haydi videonun geri kalanında devam. Bak gidiyor bak gidiyor. Ne haber lan? Ahmet. Köpek gibi çağırmam saçmalığı da. Niye bana bakmıyorsun? Buradayım. Bak 2 tanesi içeri ormana gitti. Bu böyle tek kaldı kıyamam. Arkadaşlarından ayrıldı. Benim arabayı görünce. Efendim geldim. Arabayı buraya park ettim. 1770 Cafe diye bir yer. Tek açık olan yerlerden biri zaten. Çok fazla kahve dükkanı falan da yok. Çok tatlı, çok şirin bir yer benziyor. Özellikle şu şemsiyeler falan çok güzel olmuş. Abi ben normalde sabahları kahveyle başlamıyorum ama o kadar fazla internet ihtiyacım var ki internet bulamadım çoğu yerde. O yüzden buraya geldim. İnşallah internetleri vardır. Şuradan da bir kahve söyleriz. Otururuz. Tertemiz çalışırız burada biraz. Daha sonra da yollara devam. Bugün bayağı iyi olmuş. İçerisi falan da çok güzelmiş. Bayağı güzel burası. Bahçesi falan da bu şekilde. Oh. Mis gibi yer buldum valla. Çok güzel. Şurada otur. Ormana karşı. Müthiş. Bak kıyafetler falan da varmış.
Tabii de Sezar değil. Güzel ama tişörtler de 1770 kafe yazması yani. Agnes Water falan bence çok iyi bir şey değil ya. Benim hayallerin suya düşme hızı ektedir. Abi internet yokmuş ya. Ya nasıl internet olmaz? Çağımızın en gerektirdiği şey internet. Nasıl olmaz? İnanılmaz ya. Ne kadar da güzel yerde. Tüm hayallerim kırıldı biliyor musunuz? Çok mutsuzum şu an. Şöyle bir yerde oturup çalışmak var. Avustralya, internetin niye yok? Anlat. Çalışma saatleri çok ilgimi çekti. Saat sabah 5'te başlıyorlar, öğlen 1'de kapatıyorlar. Pazar günleri de 5'te başlayıp 12'de kapatıyorlar. Yani diyorlar ki sadece kampa gelenler muhtemelen, ki herkes de geliyor, gelsin burada kahvesini içsin. Abi öyle güzel kokuyor ki kahvesi, içmeden bırakmayın dedim ya. En azından bu kadar geldik, bekledik. Beklemedik gerçi de. En azından içelim ya, değil mi? Hak ettik. Sonra da yola çıkacağım. Uzun bir yol yapmayı düşünüyorum. Kahvemiz geldi, bakalım yudumlayalım. O beklentim kadar yok ya. İyi değil. Vallahi iyi değil o kadar. Yani yine fena değil de çok acı. Aşırı acı. Aşırı yakmışlar kahveyi. Az çok anlıyorum kahveden de. Ve Brezilya değil. Evet, kötü kahve var. Maalesef her yerde de denk gelebiliyor. Artık o denk gelme olayını ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü Cream Cafe ile yapmış olduğumuz anlaşmada bana özel bir kahve yaptık. Hem de Brezilya'dan. Benim favori ülkemden geliyor arkadaşlar. Lezzeti ayrı güzel. Bak, kilo farklı. İster 250 gram, isterseniz 500 gram, isterseniz de 1 kilo alabilirsiniz. Kilo arttıkça fiyatlar da ucuzluyor. Aşağıda ben açıklamalara bırakıyorum linkleri. Oradan alabilirsiniz. Lezzet mükemmel derecede. İstersen filtre kahve yap, istersen de espresso yap. Hatta sipariş verirken bunun tercihini seç. De ki Sezer kardeşim ben espresso yapıyorum. Ona göre biz çekeriz. Bunun içine o şekilde koyarız. Mesela bunun içinde çekirdek var. Az önce videoda izlediniz. Ben çekirdeği kendim öğüttüm. O öğütme esnasındaki koku da apayrı. Onun da ayrı lezzeti var. Eğer sizler de düşünüyorsanız almayı, aşağıda linki bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Bu kardeşinizin özellikle kahve zevkine güvenirseniz mutlu uyanırsınız. Sabahları güzel bir kahveyle güne başlarsınız. Çok güzel. Bak, şarap bardağında da denemeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok daha keyifli oluyor normal kaplara göre. Haberiniz olsun. Aşağıda link var. Şimdiden hepinize afiyetler olsun. İyi alışverişler arkadaşlar. Videomuz devam etsin. Bir Kolombiya değil. İçeceğiz artık. 7 dolar verdik. Oh. Dünkü kahve çok güzeldi ya. Mekandaki o çok hoşuma gitmişti. Şimdi muhtemelen 3,5-4 saat yol süreceğim arkadaşlar. O yüzden güne hızlı başlamam gerekiyordu. İşleri de toparlayıp devam. Yukarı doğru çıkacağız. Az kaldı. O efsanevi dediğim yerlere çok az kaldı. Tamam, bunlar çok güzel ama ben esas onlara böyle çok yükseliyorum. İlk zaten yola çıkış amacım da onlardı. Onlar biraz uzun sürüyor ama çok güzel olacak. Şimdi haritaya girdim. Tam 2,5-3 saat araba süreceğim. Yolda çok güzel yakaladığım manzaraları da sizle paylaşacağım tabii ki de. Haydi başlayalım. Oğlanın karnı acıktı. BP'ye geldim. Dizel dolduracağız. Dizel 2.56. Bakalım ne kadarlık alacağız. Görelim. Pompacı ben olacağım. Ödedikten sonra içeri gidiyorsunuz. Şeyinizi söylüyorsunuz. O şekilde ödeme yapıyorsunuz. Öyle biri durmuyor burada genel itibariyle. O kadar kötü park etmişim ki kablo yetmiyor yani. İlk kez doldurduğum için tam oturtturamadım. Aha. Kırdım. Tam 78.79 litre aldı. 202 dolar tuttu. İçeri gidip ödeyeceğiz arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Biraz akıttım ama. Gidiyoruz içeri. Otomatik değil, bayağı eskiymiş burası. Şuradan bir tane güneş gözlüğü kapalım ya. Hello. 8 number. Bakalım 202 dolara aldığımız benzinle kaç kilometre gidebiliyoruz. Bu arada bu araba 113 binde şu anda. Mesela 922 kilometre gidebiliyoruz 202 dolarla. Zaten gideceğim yolda o kadar. Başka almama gerek kalmadı gibi. Bakalım, göreceğiz. Yol üstünde BLD Takır diye bir yer buldum. Abi çok eski buralar, binalar falan çok eski duruyor. Hani kasabalar falan çok güzel ama çok geride kalmış gibi duruyor. Bakalım içeride internet var mı, bir soralım. Burada da Wi-Fi yok. İnanılmaz ya. Hani oturayım da bir laptopumla çalışayım. Vallahi diyemedim. Nasıl bir yermiş ya, anlamadım ki. Adamlar internete mi karşı? Hayat stillerinde böyle bir şey yok mu? Ne kadar da güzel kasaba aslında baktığında. İşte yani geri kalmışlık var biraz. Ya da böyle mi ileri gitmek gerekiyor aslında? İnternetsiz yaşam. Abi sonunda başaracağım galiba. Fresh Fix Cafe diye bir yere geldim. Şuraya park ettim arabayı. Ne yazıyor biliyor musunuz? Free Wi-Fi available yazıyor. Camda yazıyor. Hani kesin garanti. Hello, how are you? Hello.
Hi. İnsanlar da çok canlı canım. Bu Avustralyalılar hakikaten enerji fışkırıyor. Hah, geldik. Vallahi içerisi de böyle. Güzel duruyor. Air condition var, free wifi var. Daha ne olsun, bizim istediğimiz şeyler zaten bunlar. Çok bir şeyde gözüm yok ya. İnternet olsun yeter bana. Şuradan girişi yapalım bakalım. Şöyle şu şekilde şeyler var, sandviçler vesaire. Güzel şeyler var bayağı. Bayağı da kalabalıkmış burası ya, baksana. Abi şöyle bir şey var. Turkish bread diyor. Chicken cheese, avokado sos. Bizim ekmekten var. Bizim ekmek dediğimizde pide gibi bir şey. Gelsin görelim. Thank you so much. Do you wanna say hi? Thank you. Bizim Türkiye ile yarışıyor bu. Bu ne kadar kötü bir hız ya. Abi Bali, Tayland'ın gözünü seveyim. Bu konuda çok hızlılar. 300-500 çekiyor. Arjantin de öyleydi. Brezilya da öyleydi. Bu ne abi? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birindeyiz ya. Yapmayın böyle şey. Geldi tostumuz, Turkish bread dediğimiz. İçinde avokado ve ne var? Tavuk var, bir de peynir var. Ya bizdeki pide ekmeği gibi düşünebilirsiniz. Daha çok paniniye benziyor gerçi. Kahve de fena değil ama daha ilerini içtik burada. Haberiniz olsun, böyle bir yer. İnternet vahim kötü. Hani çok kötü maalesef. İçerisi kalabalık ama. Bu da fena değil ama benim arabada yaptığım kahvaltı çok daha güzel. Burası böyle 16 tuttu. Yine güzel. Afiyet olsun. Şimdi su almaya geldim. Burada bir tane çeşme buldum. Aslında bir kamp alanına girdim. Dedim ki ya ben kalmak istemiyorum burada. Gecelik $30 yazıyor çünkü. Ben sadece suyumu doldurmak istiyorum dedi. O da böyle bir durdu. Şur dedi ya. Şeyin var mı? Hortumun var mı dedi. Var dedim. Şimdi hortumu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şu kısmını takıyoruz buraya, tamam mı? Mesela takıyorum, şimdi takamıyorum çünkü bu farklı. Farklı olduğu için de başka ayar yapmam lazım. Kapatıyorum, yapacağım. Şöyle 3 tane farklı şey denedim, sonunda oldu. Aa, nasıl sıkmıştı? Bak gene de su kaçırıyor buradan, görüyorsunuz mu? Sorun yok ama. Sonuçta dolduruyor. Tamam. Şimdi bak bunu buradan görüyoruz ya. Biraz fışkırtma yapıyor. Ben şunu şöyle elimle tutayım da. İyi, su bayağı akışkan. Oo, bizimki bayağı susamış ya. Hiç su kalmamıştı neredeyse. Son demlerini oynuyordu. Abi ne oluyor? Arkadaş ya, yaşadığımız şeylere bak. Allah Allah. Hava niye yapıyor ki böyle? Şimdi bakın, doldurduktan sonra şurada görebileceğiz. Göstereyim. Buraya geliyorsunuz, tamam mı? Burada gördün mü? Fullendi şu anda. Yemyeşil. Tertemiz su. %100 şarjımız da var. Şuradan suyu açabiliyoruz. Suyu açtığımızda şu şekilde gelmeye başladı. Şu an zaten pompalıyor. Neyse biz kapatalım. İhtiyacımız oldukça kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi doğruca yola Yepun diye bir yere gidiyor. Sahil yine. Bir de orada aslında bir tarihlerinde aborjinler. Avustralya deyince aklınıza aborjinler gelmesi gerekiyor. Çünkü bu toprakların ilk sahibi 65 bin yıl önceye dayanan bir topluluktan bahsediyoruz. Dünyada ilk yerleşke olarak da kabul edilen yerlerden birindeyiz şu anda. Az önce fark ettiyseniz bir Turkish bread yedik. Anzaklılar yani Yeni Zelandalı ve Avustralya askerlerinin Çanakkale ile olan bağlantısı diye bir şey var. Ben bunları birazdan nerede anlatacağım? Yepun'a vardığımızda anlatacağım ya da güzel bir yol bulursam orada bulup anlatırım. Çanakkale içinde vurdular beni. Abi ne zaman Çanakkale geçse böyle düşüncemden, ağzımdan çıksa böyle tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Çanakkale zaferi bugün olmamış olsaydı biz Türk toplumu olarak şu anda var olmuş olduğumuz haritada olmayabilirdik. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz ki kaldı mı aileleri acaba o dönemlerden bugüne kalanlardan? İlla ki vardır. Çanakkale gazilerinin torunları vesaire. Onlar bu videoları izliyorlarsa onlara minnet duyuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de anıyoruz. Çok büyük bir zafer. İtilaf devletlerinde o dönemlerde 44-50 bin kişiye yakın askerin öldüğü söyleniyor. O dönemin Osmanlı döneminde de 50 ile 60 bin insanın vefat ettiği söyleniyor. Cidden çok büyük bir zafer. Atatürk'ün ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği dönemde işte o Anzaklıların o dönemde Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan çıkıp Türk topraklarına geldiği dönemdir. 1915-1916 yılları arası. O dönemi sizlere daha detaylı şekilde ilerleyen dönemde bu videonun içinde anlatacağım. Vallahi bir değişik oldum. Vallahi
Çok garip bir his ya. Hani öyle bir şey ki bazı şeyler var, bazı zaferler var. O dönemde yaşansa bile şu an bu dönemde bile hissedebiliyorsun. Bak her şey için geçerli değil. Ama Çanakkale Zaferi öyle bir zafer arkadaşlar. Şu an Çanakkale Zaferi olmamış olsaydı ben burada belki de başka bir toplumun ferdi olarak bambaşka bir şeyin içinde olacaktım. Türk olarak Türk olmaktan gurur duyuyorum. Bak Türklük çok yüksek bir mertebedir. Ne mutlu Türk'üm diyene derken Atatürk çok güzel şeylerden bahsediyor aslında. Biraz altına inmek lazım. Biraz son dönemlerde Türklük duygusu maalesef farklı bir yere evrilmeye başlandı. Ama Türklük duygusu çok başka bir duygu. Çok da detaya girmeyeceğim. Bu YouTube Gezi kanalı şeyimi de aşmak istemiyorum. Türk olduğum için çok mutluyum. Türk olarak dünyaya geldiğim için çok mutluyum. Türklükle gurur duyuyorum. Milliyetçiyim. Hani böyle şey demiyorum. Ulan İngilizler kötüdür, Fransızlar kötüdür. Ama biz gerçekten çok köklü bir toplumuz. Biraz tarihe indiğinizde bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Haydi yolumuza devam edelim. Şimdi şöyle bir detay göstermek istiyorum. Bakın burada şu arka ayna kamera şeklinde böyle gösteriyor. Bak fark ettiysen arabadan çok ses çıkıyor. Eğer yollar biraz tırtıklıysa karavanda televizyonundan tut tüm eşyalara kadar sallanma durumu olabiliyor. Ne kadar sabit dursa da günün sonunda karavandır. Yani ama bizim haller böyle yollarda. Güzel, konforlu gidiyoruz. 100 mesela buranın verdiği yol. Yapına da yaklaşık bir ne kadar 12 dakikamız kaldı. Güzel. Ağaçlı yollar, dağlar, mağlar gördüm. Çok iyi duruyor. Bakalım. Gidince orada direkt yüzeceğim ya. Yüzüp sonra bir şeyler yiyeceğim arabada. Sonra da belki cime giderim. Belki de direkt başka yere basar gideriz. Duruma göre. Artık biraz hızlanacağım. Turu daha da hızlı hale getireceğim. Daha güzel yerlere gitmek istiyorum. Yukarılara doğru. Oralarda belki daha fazla zaman geçiririz. Çünkü ne olur ne olmaz o iyi yerlerde yağmura tutulabiliriz. Bir gün yağmurda kalmak zorunda kalabiliriz. Ondan dolayı. Hadi bakalım yollara devam. Şimdi Aslan'ı park ettim. Bak diyor ki 8.30 ile 5 arası pazartesi ve pazara kadar burası ücretli diyor. Benim kaldığım yer 2033. Sonra geliyorsunuz. Dur şu plakanın fotoğrafını çekeyim unutmayın. Sonra geliyorsunuz şu parkta. Tamam mı? Geliyorsun bak yazıyor. Ne diyor? Başta diyor. Sonra diyor plakanı yaz diyor. Ne kadar kalacağını yaz diyor. Mesela press. Herhangi bir tuşa bas diyor. Başladım. Şimdi burada plakamızı yazacağız. Neydi plakamız? 845 JZ9. Ok dedin. Please wait dedi. 2,5 saat. Press artı to continue. 4.77 tutuyor saati. Maximum amount reach diyor. Tamam. Zaten 2 saat kalabiliyorsun. Continue ok diyelim. Şimdi ödemeye giriyor. Buradan okuttum. Tamam diyor. 5'e kadar tamamsın diyor. Adamsın. Sistem otomatik işte bu kadar. Şimdi burada lagun denilen bir yer var arkadaşlar. Yapun Lagun diye geçiyor. Havuz denize karşı. Yalnız öyle bir rüzgar var ki şu anda denize girmeye kalksam giremezmişim gibi duruyor. Burada yapılmış bir havuz var. Denize karşı sıfır bu şekilde. İsterseniz burada tuvaletini, shower'ını kullanabilirsiniz. Duşunu yani. Böyle herhangi bir şeye para vermedim şu anda. Kimse de bana vay efendim sen niye geldin de demedi. Keyifli bir yer. Denize karşı yüzüyorsun bu şekilde. Çok rüzgarlı ama aşırı rüzgarlı şu anda. Sahil kısmını da şuradan görelim beraber nasılmış. Çok güzel bir yere çıktım. Şöyle park bahçe. Burada yeşillikler vesaire var. Aşağısı da sahil ama sahil uçurum gibi. Niye öyle? Buradan aşağı iniş var mı? Şuradan var. Ama sahilde bir tane Allah'ın kulu yok. Yani ben yüksek sezonda gelmedim diye mi böyle? Ya da hep buralar boş mu? Zaten şeyde de hani araştırma yaptığımda da buralar çok sakin gözüküyordu ama bu kadar sakin olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Yani sadece 4-5 kişiyiz toplamda. Başka insan yok şu anda. O kadar az insandan bahsediyorum. Burada küçük bir havuz var. Happy Top'u bu kadar. Burası bir de 1000 tane yorumu olan bir yer yani. Düşünün ki ünlü bir yerden bahsediyorum. Şimdi burada havuza girmek ne kadar mantıklı onu da düşünüyorum şu anda. Yani biraz soğuk. Gerek var mı diye düşünüyorum. Ama gelmişken de girmek istiyorum. Ama çok da soğuk. Şurası güzel aslında. Şurada yüzülür ya. Soğuk mu girerim ben ya. Bir şey olmaz. Tamam hadi giriyorum. Karar verdim. Şimdi suya girdim. Her yerde martı var. Ben şimdi buraya koyacağım. Oğlum bak saldırmayın kamerama. Tamam mı? Sizi vururum. Vallahi vururum sizi. Şurada koyacağım böyle manzaraya karşı çeksin. Oğlum çok soğuk su. Ya ne işim var benim Avustralya'da havuzun içinde ya? Soruyorum ya ne işim var ya? Bak kameraya dokunmayın. Tamam kamera. Yemek değil. Oh
Yalnız var ya aşırı iyi geldi ha. Hani salladık havada ama çok güzel geldi. Öyle çok soğuk da değil. Sululuk ısıtmıyor. Güzel güzel. Beğendim ben valla. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım ben bunu. Daha güzel gözükür. Heh. Heh. Şimdi daha iyi. Üf, vücut, ver kol, ver sırt. Vücut konusunda asla yalan söylemem. Şu ışık daha da güzel olur şöyle. Heh. Abi vücutta ışık etkisi diye bir şey de var. Yani karın kasını görmek istiyorsan doğru ışığı yakalaman lazım falan filan. Buraya geldik hiç para vermeden havuza giriyoruz bedavaya. Çok iyi değil mi? Sistem güzel valla. O kadar yol geldik. Acıktık arkadaşlar. Ne yapacağız? Yulaf yapacağız. Badem sütü yulaf, tamam mı? Fıstık ezmesi, blueberries ve muz. Bu bizim olayımız. Bir tane de chia seed ekleyeceğiz buna. Ben bayağı yulaf almışım yerim diye de hala çok da yediğim söylenemez. Şöyle. Bunu yiyeceğiz. Hadi bakalım yapalım. Önce abi sütü koyuyorum biraz. Daha sonrasında yulafı koyuyorum. Biraz onu böyle şey yapıyorum, yani yumuşatıyorum. Daha sonra içine biraz fıstık ezmesi. Sonra meyveler, chia seed. Bitti gitti. Müthiş bir besin. Afiyetler olsun. Bak atom. En son ceviz de koydum. Unutmuştum onu söylemeyi. Çok iyi. Belki görseli o kadar iyi değil ama besleyiciliği o kadar güçlü ki. Tadı da çok güzel. Vallahi bak. Afiyet olsun. Bir yorumunuzu alırım. Bir afiyet olsun yazarsınız. Şu anda Wreck Point Trail'a geldik arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru inebilirsiniz. Buradan şu karşıyı izleyebilirsiniz. Sahile gidebilirsiniz. Buradan sol tarafı izleyebilirsiniz. En güzeli de şu sağ tarafı izleyebilirsiniz. Özellikle buradan çok güzel görüntü var. Hayır. Buradan bak şu binalar çok daha güzel. Bak şurası deniz, tamam mı? Burası böyle. Çok güzel ya şu an manzara. Hele şuradaki evlere bayıldım arkadaşlar. Bir bakar mısınız ya? Hani şey demekten bıktım. Ulan ne hayatlar yaşıyorlar falan demekten. Çok yoruldum. Abi düşünsene bu adamın derdi yok. Çünkü çevresinde adam yok. Sınırında başka ülke yok. En yakın ülke Yeni Zelanda. Ondan sonra dünya bitiyor zaten. Sol tarafa baktığında Doğu Timur var. Doğu Timur'un kendine hayrı yok zaten. Gittik oralara. O zamanlar gittiğimde o kadar iyi video çekmiyordum ha. Keşke oraları da iyi çekseydim. Çünkü bir de hikaye güzeldi. Mert Öztürk, ben, Varına Gezgin, Murat abi, Hayta Yollar'da, Alican, Berat. Hep beraber 6 kişi gittik. Çok güzel gezgin grubuyla. Ama o zaman böyle çok video çekesim yoktu. Yavaş yavaş böyle başlamıştım o dönemlerde. O yüzden Doğu Timur videolarına da bakabilirsiniz. Hatta Mert'le, Hayta'yla, işte Murat abiyle röportajlarım var orada Doğu Timur'da. Güzel olur, izlersiniz. Baksanıza ya, çok güzel abi. Valla çok güzel bir açı buldum. O yüzden buradan konuşmak istedim. Dostlar şimdi bu toprakların esas sahipleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani bu kadar güzel topraklar, yaşayan insanları görüyorsunuz. Ne kadar refah içindeler. Ama bir de geçmişe bakalım. Burada çalınan hayatlara bakalım. Burada öldürülen insanlara bakalım. Buranın sahipleri aslında Avustralyalı aborjinler. Hep duymuşsunuzdur aborjinler diye. 65 bin yıldır bu dünyada var oldukları söyleniyor. Ve gerçekten bu toprakları çok benimsemişler. Hatta öyle benimsemişler ki toprak onlar için maneviyat haline gelmiş. Yani en böyle değer verdikleri, taptıkları şey bir toprak. Hatta Uluru diye bir yer var. Böyle Instagram'da vesaire görmüşsünüzdür. Bir kaya parçası, toprak böyle. İnanılmaz oranın onlar için değerli olduğu söyleniyor. Tabii bu topraklar bu kadar değerliyse bilin bakalım kim gelmiş? İngilizler. Yine iş başındalar. Yani bugün İngilizce konuşuyorsak burada. Sebebi belli. Dünyaya yaydılar. Dünyayı aldılar. 1770'lerde buranın doğusuna gelen bir denizci gelmiş buraya. Cook denilen bir adam. Abi bu adam burayı almaya başlamış. Bir taraf bunların olmuş, bir taraf aborjinlerin olmuş. Tabi burada iç savaş çıkmaya başlamış. Yani burası benim olacak, burası benim olacak diye. Tabi bu savaşların sonunda kim kazanır? Hep İngilizler kazanır. Tabi bu değerli topraklar gün geçmiyor ki daha da değerlenmesin, altın buluyorlar. Altın bulunca her yerden insan gelmeye başlıyor. Aslında ilk denizci buraya Hollandalı bir geliyor. Mesela Hollandalıların kafası o kadar çalışmıyormuş o dönemlerde. Hollandalılar çoğu yere gitmişler. Ama böyle İngilizler gibi hakim olmayı
kullanmayı bilememişler. İngilizler, Fransızlar bu işin piri. Zaten biliyorsunuz dünyadaki Afrika ülkelerinden tutun, Avustralya'ya kadar tutun, Hindistan'a kadar İngiltere, Fransa'nın izlerini görüyorsunuz. Ya bu da başarı. Şimdi adamları eleştiriyoruz. Hani hainler, sömürdüler. Evet, kabul ediyoruz. Namussuzlar belki ama günün sonunda yaptıkları işi çok başarılı yapmışlar baktığınızda. Her yeri almışlar. Singapur'u, ta dünyanın sonu Avustralya'ya gelmişti, örnek veriyorum. Tabii altından sonra değerlenince, tüm dünyadan insanlar toplaşınca artık burada bir şey olmuş. Yani artık bir hükümet, bir devlet olalım demişler. 1901'de ilk bu gerçekleşiyor. Tabii ki de kime bağlı? Yine İngiltere'ye bağlı. Yıllar geçiyor. Tabii ne oluyor? Dünya Savaşı başlıyor. Dünya Savaşı'nda da işte 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu'ya geliyorlar arkadaşlar. Anzaklar. Yani kim bunlar? Anzaklar Yeni Zelandalı ve işte Avustralya'nın kendileri. Bunlar birleşiyorlar. Doğruca nereye geliyorlar? Çanakkale'ye. Gelibolu. Alacaklar sözde. Geldikleri gibi giderler demişiz. Demişiz ve doğru demişiz. Atatürk o gün çok efsanevi bir söz söylüyor. Hala onu her böyle duyduğumda ya da ben böyle kendim söylediğimde bile gerçekten gururlanırım. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Orada vatan evlatları, şehitlerimiz, atalarımız tüm canını siper ederek bugün bizlerin burada benim bu hikayeleri anlatmama sebep oldular. Onları tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz ve özlemle hepsini anıyoruz arkadaşlar. Ne işin var kardeşim? Yani ta Türkiye'de 15.000 kilometre uzaktasın. Sırf İngiltere'nin lafı diye geliyorsun ta oralara. Gelmeyeceksin abi. Sömürülmeyeceksin işte. Sömürüldün mü ölürsün. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki de ama gelmeyeceğiniz ama. Yani orası bizim. Gelirsiniz görürsünüz işte. Denize de dökülürsünüz. Kim geldi o dönemlerde hatırlarsanız? İngiltere vardı, Rusya vardı, Fransa vardı, İtalya. İtalya bizim yanımızda gibiydi ama yok yani hani öyle tam o itilaf devletlerine karşı çıkan tek ülke biz kaldık gibi bir şey oldu. Almanya, İtalya. İtalya zaten sonradan döndü oraya. Hain İtalya. Neyse. Şu aralar İspanya ile aramız iyi. İspanya devlet başkanı bayağı güzel açıklamalar yapıyor. Çoğu Müslüman ülkenin yapmadığı açıklamaları İspanya devlet bakanı yapıyor. Tebrik ederim. Vallahi ağzına sağlık, adamın yürekli adam. İnşallah İspanya'da bir şey olmaz. Buradan da Filistin'e özgürlük diyoruz. Filistin de bizim için çok önemli. Türkmen kardeşlerimizin acı çektiği yerlerde de Uygur Türkleri için de buradan özgürlük istiyoruz. Yani ben dile getiriyorum ama ne kadar işe yarıyor ama dile getirmek gerekiyor bence. Öyle. Daha sonrasında işte bunlar bu kadar kayıplardan sonra bir de 2. Dünya Savaşı çıkıyor. 2. Dünya Savaşı'nda da Darwin'e kim bomba atıyor? Japonya. Abi Japonya o zaman Asya'nın harbiden tüm böyle şeyi yani. Hani benim ulan diyen bir devleti, işte Amerika o bombayı atmasa şu an Japonlar belki Asya'nın komple sahibi de olabilirlerdi. Tarihe biraz geri dönmek lazım ama. Daha sonrasında işte 1960'lı yıllar falan filan derken bu adamlar daha İngiltere'de hiç kopamıyorlar. 1986'da ilk kez kopuyorlar. Ve artık anayasada tamamen İngilizlerin sömürüsü altından kaldırılıyor. Kendi yasaları, kendi kanunları, kendi insanları tarafından yönetiliyor. Kim bu insanlar? Avustralyalı mı? Yani bilemiyoruz artık kim bu insanlar. Çünkü dünyanın birçok yerinden buraya insan topluluğu geldiği için her yerden bir millet oluşmuş. Ama şu anda da Aussie dedikleri, Aussie diye yazılır, Aussie dedikleri insanlar buraya oluşuyor. Çok da güzel, çok da medeni, çok da kibar insanlar bu arada. Yani geçmişlerine baktığımızda belki kötü şeyler yaşansa da şu anda iyi durumdalar. Yıllar sonra da İngiltere'de bir başkan şey yapıyor. Biz diyor aborjinleri katlettik diyor. Üzülerek söylüyoruz diyor ve kabul ediyoruz diyor. Ve bu da tarihe geçiyor İngiltere tarihinde. Neyse ben çok derin bir konuşma içine girdim. Ben böyle anlatmak istedim. Öğrendiklerimi aktardım size. Arkadaşlar ben böyle şeyleri hakikaten bir seferde okuyorum. Detaylı bir araştırma yapıyorum. Tek seferde noksansız anlatabiliyorum. Benim hani en büyük özelliği ne derlerse bu. Hikayeleştirebiliyorum. Bu da aslında sosyal medyada büyümenizi sağlıyor. Ben de bunların hepsini reklam için olsun diye demiyorum ama Sezer Yılmaz Akademi'yi kurdum. Eğer sizler de böyle hikaye anlatıcınızı geliştirmek, bağ kurmak, işte sosyal medyada başarılı viral içerikler üretmek istiyorsanız akademi linki aşağıda, istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Fiyatlandırma var orada, video da var. Hangisi sizde uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Bunlar çünkü önemli. Yani insanlarla benim sizlere bir şey anlatırken heyecan duymam, anlatmam, doğruyu aktarmam, yanlış bilgiyi aktarmamam, benimsemem, bunlar çok değerli şeyler. İnşallah sizlere geçiyordur. Geçtiyse de bir tane beğeni, bir tane yorum bırakırsanız çok güzel olur. Şimdi yavaştan nereye gideceğiz biliyor musunuz? Abi ben bu Yepun'u bitirdim. Bir havuza girdim. Denizi gördük. İşte burada lookout. Zaten çok küçük bir kasaba. Şurayı gördük.
çok güzel bir alan. Hani arabayla dolaşırsın böyle evlerin arasında ama çok dolaştık zaten. Her yeri gösterdik sizlere. Ben yavaştan bir cime gideyim, tamam mı? Bir spor yapayım. Ondan sonra akşam yemeğini yapalım beraber. Daha sonrasında akşam yola koyulalım. Çünkü benim gitmek istediğim Eğirli Beach'e şu anda daha hala 5,5 saat. Git bitmiyor. Vallahi git bitmiyor. Çok uzak. Avustralya'da her yer çok uzak. Keyif alıyor muyum? Alıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Güneşi de batırdık zaten bugün. Sabah doğurduk, bugün batırdık. İşte tüm günü böyle bu şekilde anlatıyorum sizlere. Umarım güzel oluyordur. Haydi arabamıza doğru geçelim. Ne dedik? Bırakmayacağız dedik. Şu anda Snap Fitness 7/24'e geldik arkadaşlar. Vallahi hangi ülkede olursam olayım gideceğim ya. İnat ettim, yapacağım yani. Nasıl gireceğiz acaba içeri? Yine kartlı bir sistemse giremezsek üzücü olur. Buradan giriyoruz. Bak bu şekilde açılıyor mu? Açılmıyor. Kim açacak bize kapıyı? Yani gene giremiyorum galiba ya. Bugün günlerden cuma. 2'de en son çıkmış. Şu adamı aramam lazım. Bende numara yok. Telefon yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani içeride insanlar idman yapıyor. Ben para verip içeri giremiyorum ya. Çok kötü bir şey bu. Şurada yan tarafta bir yer var. Orayı sorayım. O da kapalı ki. O da kapatmış. Allah'ım yarabbim. İdman atamıyoruz ya. Cimden soğudum şu an. Şimdi şöyle kocaman bir cime geldim arkadaşlar. Bakalım burada birileri var mı? Akses gene biri yazıyor. Abi ben geldim. Adamlar çıkmış. O yüzden yetişemedim. Yani 6.30'da çıkacakları söyleniyordu. 5 dakika önce çıktılar adamlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olamaz. Yine giremedim. Yani paramla rezil oluyorum şu an. Giremiyorum hiçbir türlü. Bir şeyi istediğinde yapamama duygusu, bir de avucunun içinden kaçıyormuş gibi olması çok sinir bozucu. Yapamadım. Şimdi ne yapacağım? Yola çıkacağım abi. Karnım daha aç değil. Bir yarım saat, bir saat yol yaparım. Park bahçe bulurum. Şınavımı mekimi çekerim. Günümü kapatırım. Yapacak bir şey yok. Dostlar yolda durdum. Bugün ziyafet günü. En pahalı yemeğimizi yiyeceğiz. Ne abi bu? Bildiğin işte pirzola. Bizdeki kuzu pirzola. 300 gramı 17,5 dolar. Bir de ne yapacağız? Brown rice yapacağız. Yani kahverengi esmer pirinç yapacağız. İyice İngilizceye girdik yine. Tavaları ısıtıyoruz, yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Burada mola verdim şimdi ağacın altında. Bir yandan yaparken gideceğim şınav da çekeceğim. O spor salonlarına inat. Kendi kendime sporu da yapacağım. Bir yandan mekik falan da çekerim. Menümüz zengin bugün. Ekmeğimiz hala devam ediyor. Abi her şeyin yanında ekmek yiyorum. Dayanamıyorum. Çok güzel çünkü. Harbiden ekmek bazen etten, hatta çoğu zaman etten daha güzel geliyor bana. Öyle söyleyebilirim. Şimdi tavayı yavaşça ısıtalım. Allah. Yani böyle şeyler olabiliyor. Hep böyle bir şey dökülebiliyor. Vallahi de billahi de yaptım. Şu an 83'teyim. Son 17 tane kaldı. 100 tane şınavı tamamlıyorum. 98, 90, 100. Vallahi de billahi de 4-5 seferde yaptım. Devam abi. Orada yemek pişer. Biz burada idmanımızı yaparız. Almazlarsa almasınlar. Pilavımız oluyor. Pirzoları dağıttım. Abi böyle yüksek ateşe alıyorsunuz. 3 dakika ya da 2,5 dakika bir tarafını, 2,5 dakika bir tarafını, sonra dinlenmeye bırakıyorsunuz. Pilav da pişiyor. Suyu aktı. Evet. Öğretirken acemiliğimizi gösterdik. Vallahi pirzolalar tamam arkadaşlar. Pilavı da bekliyorum. Birazdan olacak. Neredeyse bitti. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Çok şükür bugün pirzola var. Allah olmayanları da versin inşallah. Bir tane pilavımız var böyle. Bir de ekmek kızarttım. Şu pirzoladan bir tadalım. Ama tatmadan önce ne gerekiyor? Tuz. Hiç tuz atmadım. Yemeklerin şu an hiç tuzu yok. Pilavın da yok. Etin de yok. Normalde ben bunu elle ısırarak yerim de şu an kamera var diye hayvanlık yapmayacağım. Çünkü pirzola bence elle yenir. Kameraya karşı kibar davranıp. Bence çok pişmiş. Bu kadar pişmemeliydi. Biraz fazla tuttum. Çok güzel, yumuşacık. Yumuşacık ama bir tık fazla pişmiş. Ama yine de çok güzel. Bu esmer pilav da bulgur pilavı gibi oluyor. Fena değil ama tadı. Yola çıktım. Yani Eğirli Beach'e gidebilmem için tam daha hala 3,5-4 saat var. Yoruldum, o yüzden bir mola yaptım. Şimdi bir şeyler alacağım, içecek. Şöyle bir tane benzinliğe geldim. Yalnız yollar bayağı yoruyor insanı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelecekseniz buraya çok karanlık yollar. Çok dikkatli olmanız lazım. Sürekli kanguru hani ölümünü görebiliyorum orada. O yüzden çok dikkatli olun. Ben öyle gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Hiç acelem yok. Acele işe şeytan karışır. Markette bayağı iyi bir şey. Her şey var.
Bak şey çok iyi bir özellik biliyor musun? Normal benzinlikçiden çıkan bir kahvenin kalitesi çok iyi ve yulaf sütlü bulabiliyorsun. Müthiş bir şey. Şu 8,5-9 dolar hiçlikte okeydir. Hiçlikte kabul edilir. Ama benzinlik de müthişti ya. Böyle çok kaliteliydi. Her şey çok güzeldi üründen. Üstüne çocuk kurabiye bile koydu bunun. Helal olsun. Günaydın arkadaşlar. Dün gece ben bir yere park ettim. Şu an bir uyandım. Abi gün doğumuna uyandım. Çok güzel yere park etmişim. Hadi gelin bir dışarıya çıkalım. Aa çok iyi. Oha yanlışlıkla şöyle bir bankın önüne park etmek çok iyi oldu. Bakar mısınız ya? Çok güzel doğdu gene. Ulan yanlışlıkla gün doğumunu da yakaladım. Hiç alarm falan da kurmadım. Gerçekten bazı şeyler nasip ya. Ben bunu planlasam böyle olmazdı ya gerçekten. Şöyle elimi yüzümü göstereyim hatta şiş falan yani o derece şansa kadere buraya geldim. Çok iyi ama çok iyi. 3 saatlik yolum kaldı dün bayağı sürdüm. Gece en son 12 dedim artık uyuyayım ki kaza bela olmasın. Çünkü yol kenarında bir sürü maalesef kangurunun cesetini falan görüyorsun. Çok üzücü. Küçükler bir de kıyamam. Bir de canlılarını da görüyorsun. Çok fazla canlısı da duruyor kenarda. Her an atlayacaklarmış gibi. Yemek yiyorlar orada ama yani gece ne yiyorsunuz ben anlamadım. Neyse şunun keyfini çıkarayım ben. Üf çok güzel oldu gene. Hadi bakalım gün başlasın. Bak şöyle göstereyim. Buraya koymuşum. Yakaladığım şey böyle. Çok iyi. Şuraya girseymişim müthiş olurmuş hatta. Dostlar şimdi dinlenmek demeyelim de bir lavabo ihtiyacı ondan sonra şimdi lavabon yok mu diyeceğiniz var da onu da boşaltmam lazım aslında. Bir de üstüne bir şeyler falan içmek için böyle bir alana geldim. Burada hem BP var hem de market tarzı bir şey vardı. Market bayağı küçükmüş ya. Daha iyi bir şey bekliyordum da bayağı kötüymüş burası. Bayağı kötüymüş. Neyse lavabosu var orada. Hadi gidelim bir şeyler alalım. Şöyle bir yer geldim. Yani burada güzel bir kahve çıkarsa gerçekten çok şaşırırım. Hani burası da iyi bir marketse harbiden oha içeride hamburgerci falan var. Öyle söyleyeyim size. Bak. Görüyor musun? Hamburgerler falan satıyor. Oha bayağı büyükmüş. Güzel. Çok güzel. Şöyle yeri falan da var. Bayağı iyi. Buradan bir şeyler alalım. Bayağı oha. Abi ben çok şaşırıyorum bu benzinliklere. Hatta bak şurada mince pie var. Kıymalı börek. Evet dostlarım. Gittik kahvemizi aldık. Setup'ımızı kurduk. Şu şekilde kahvemiz. Burada. İçiyoruz. Oh. İçimi ısıttı valla. Normalde çayla başladım. Ki başladım da içtim de bugün. Üstüne kahve içiyorum. Hemen kahve içmiyorum. Uyanır uyanmaz kahve içmeyin. Daha önceki videolarda da söyledim. Asidik bir şey olduğu için mide zaten uyandığında çok asitli şekilde uyanıyor. Siz daha da mahvediyorsunuz. Yapmayın. Bir tane sıcak çay için. Ne çayı için? Mesela zencefil çayı için. Zencefil, karanfil, limon karıştırın. Kaynatın onu için. Çok daha güzel olacak. Emin olun. Hem ödem atarsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Yola devam. Ne kadar kaldı? 2 saat 50 dakikamız kaldı. Durmadan devam. Belki Mackay diye bir şehir var. Oraya doğru da gidebilirim. Göreceğiz. Kervan yolda dizilir mi? Düzülür mü? Artık siz söyleyin. Dostlar ben nerelere geldim ya? Ben diyeyim size Fethiye, Ölüdeniz tarafları. Siz deyin bana neresi? Tabii ki de ben nerede olduğumu unuttum. Avustralya. Vallahi çok güzel. Tarlalar arasında dağlara karşı renkli ağaçlar. Yollar çok güzel. Müthiş bir güne başladık ya. Yani o yanlışlıkla oraya arabayı park etmemin sebebi şu an benim mutluluk oranımın çok artmasına sebep oldu. Dostlar o heyecanımı size bu şekilde göstermek de istiyorum. Kamera sallanıyorsa affola çünkü yollar bayağı şu an sıkıntılı. Yani dün ben biraz down oldum açıkçası. Tek başıma kaldım, karanlıktaydım. Ondan sonra uzun saatler sürdüm. Nerede duracağımı bilemedim. Ne yapsam dedim, böyle kafam karıştı. Yetişeceğim mi, yetişemeyeceğim mi? Daha diğer tarafa gideceğim dedim. 7 saat daha yolum var falan. Sonra sabah bir oldu. O gün doğumunu bir gördüm. Abi her şey güzelleşti. Her şey yeşerdi hayatta. Yani yalnız başına çıktığım bu yolda çok zorlandığın anlar olabiliyor. Evet şurada sevdiğim olsaydı çok güzel olurdu. Gelemedi ama yalnızken de tadını çıkarmayı bilmek gerekiyor. Zaten yalnızken başarılıysan, yalnızken mutluysan ilişkinde de çok mutlu oluyorsun. Temel anahtar bu zaten. Hep söylüyor psikologlar işte. Önce kendi yalnızlığında mutlu ol ki yanındakileri de mutlu edebilmeyi öğren. Kendin mutlu olmadığın bir yerde başkasını da mutlu edemiyorsun. Daha önce de söyledim ben bunu. Norveç'teydi. O zaman Norveç'te mesela kız arkadaşım yoktu benim. Hani bu konuşmaları yaparken yine çok yüksektim. Tek başıma
mutluydum, keyifliydim. Günün sonunda olay o. Sen ne kadar keyifliysen yanında o kadar keyifli oluyor. Bulduğun insan da o kadar keyifli oluyor. O kadar enerjik oluyor. Sana bağlı her şey. Vallahi bazen o kadar kötü uyanıyorum ki, bazen o kadar böyle hayata isyan eden tavırlarım oluyor ki, ulan her şeye sahipsin diyorum. Yani geziyorsun, işte yediğin içtiğin önünde, yemediğin arkanda, paran var, bak istediğin yere uçabiliyorsun. Ama bir an geliyor, sabah bir uyanıyorsun, her şey eksikmiş gibi geliyor. Ama bazen işte o şükretmeyi unutmanın verdiği nankörlük. Ben onu söylüyorum yani. Hani hepimizin hayatta düştüğü anlar olabiliyor, her şey olabiliyor ama nankör olmamak lazım. Yani elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım. Düştüğümüz anlarda da düşmenin de normal olduğunu bilip ona göre yanaşmak lazım. Ama ondan sonra da toparlanmayı çok iyi yapmak lazım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Günün sonunda evet, her şeye şükredelim ama üzülmeyi de bilelim. Mutsuz olmayı da bilelim. Yalnız kaldığımızda, düştüğümüz anlarda da bunun normal olduğunu bilelim. Normalleştirmek gerekiyor. Yani hayatımızda yaşadığımız zor şeyleri normalleştirirsek ve bunun da bir hayatın parçası olduğunu bilirsek toparlaması çok daha kolay olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Yollara devam. Şarkıyı aç, şarkıyı aç. Sevgili dostlar, son 55 dakikam kaldı. Nasipse dünyanın en güzel yerlerinden birine doğru varmış olacağım. İnşallah orada gemi turu ya da helikopter turu bulurum. Çünkü saatler şu an 10'u 49 geçiyor. Genelde sabah turdan başlıyorlar, akşama kadar sürüyor. Bir şekilde çözüyoruz. Bir şekilde hallediyoruz. Ya inanıyorum bu Avustralya'yı karavanla geziyorum bölümleri sizlere ilham oluyordur. Yani bir şeylerin değişmesi için, yola çıkmak için, hani yolda böyle küçücük şeyler bile görseniz ne kadar mutlu olabileceğinizi tekrar hatırladığınız şeyler. Yemyeşil zaten doğada olmak çok inanılmaz güzel, keyif veriyor. Bir de bu mücadele ayrı bir şey. Şimdi karavan mücadelesi, yeme, içme, düzenleme, organize etme, bir yandan plan yapma, bir yandan araba sürme, bir yandan YouTube videosu çekme, bir yandan Instagram'a paylaşma. Bunların hepsi bana böyle bir challenge gibi. Yani bir zorluk yaşıyormuşum gibi ama bir yandan da bu zorluklardan keyif alıp daha güçlü hale geldiğimi de hissedebiliyorum. Sevdiyseniz bu bölümleri beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Sizlerin bu değerli yorumları, gerçekten kendinizden bir şeyler hissettiğiniz yorumlar çok etkiliyor beni okurken. Mümkün olduğunca da her şeyi cevaplamaya çalışıyoruz. Öyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer heyecanlı bölümlerde görüşmek üzere. Bak, diğer bölümü kaçırmayın. Diğer bölüm Avustralya'nın Maldivleri gibi bir yere gidiyoruz. Hazırsanız macera başlasın o zaman. Sizlere şimdiden iyi haftalar diliyorum. Diğer hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.